Merhaba, ben Enes. Bu videoda tam kablosuz kulaklıklarla kulak üstü kulaklıkların birbirlerine ne gibi avantaj ve dezavantajları var? Hangisini alırsanız daha verimli bir şekilde kullanırsınız, ona bakacağız. Hem Instagram hem de YouTube üzerinden yaptığım anketlerde daha çok tam kablosuz kulaklıklar tercih edilmiş. Tabii ki bu anketlerdeki ve benim söyleyeceklerim tamamen tercih meselesi, yani %100 doğrudur diye bir durum yok. Her bütçe ve kullanım amacı için bu zamana kadar test ettiğim fiyat performans kulaklıklarını sizin için açıklamalar kısmında listeledim. Video bitiminde oraya da bakabilirsiniz. Yine kanalımda daha önce hazırladığım burada gördüğünüz rehber tarzındaki videolara da göz atmanızda fayda var. Son olarak bir takipçim organik iplerden el işinden kulaklıklara kılıflar yapıyor. Siz de kulaklığınızı çizilmelere karşı koruyacak bu şekilde şirin tasarımlı kılıflar yaptırmak için bu Instagram hesabından kendisiyle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden tam kablosuz kulaklıkların artılarından başlayalım. Oldukça küçük yapıda, yani çok da söylemeye gerek yok, göstermek bile yetiyor. Taşınabilirlik açısından ve pratik kullanım açısından tam kablosuz kulaklıklar kulak üstü kulaklıklardan bir adım önde. Yani otobüste veya bir yerde seyahat ederken daha rahat bir şekilde cebinize atıp taşıyabiliyorsunuz. Kulak üstü kulaklıklarda bir çantaya koymanız gerekebiliyor çoğu zaman. Tabii ki bazı durumlarda boyunda da tutabilirsiniz, ancak o da bir miktar konforu engeller uzun süre kullanımlarda. Yine tam kablosuz kulaklıkların bence bir önemli avantajı, spor yaparken daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kulak üstü kulaklık da kullanılabilir, ancak ben terleme açısından daha fazla terlettiğini düşünüyorum kulak üstü kulaklıkların. Yani spor açısından bence tam kablosuz kulaklıklar bir adım önde. Yine burada biraz daha tasarımdan gidiyoruz. Özellikle dışarıda yürüyüş yaparken veya çarşıya çıktığınız zaman çok fazla dikkat çekebiliyorlar kulak üstü kulaklıklar. Ancak tam kablosuz kulaklıklar çok daha az dikkat çekiyor kulak üstü kulaklıklara göre. Özellikle kışın berede kullanıyorsanız berenin altında bile kalıp hiç kimse de fark etmeyebilir kulağınızda bir kulaklık olduğunu. Yani burada tam kablosuz kulaklıkların önemli bir avantajı bulunuyor dikkat çekmeme açısından. Burada tasarım olarak tam kablosuz kulaklıkların tek olarak kullanma imkanınız olduğu için, yani bir tanesini kulağınızda bulundurup bir podcast veya sesli bir yayın dinlerken tek kullanma imkanının olması da bence bir avantaj. Yani rahat bir şekilde kulaklık kulağınızda takılıyken de yanınızdaki kişiyle sohbet edebilirsiniz. Kulak üstü kulaklıkla mutlaka komple çıkarmanız gerekiyor. Tabii üst düzey modellerde, onlarda da artık transparan mod tarzı özellikler var. Yani kendi mikrofonları üzerinden kulaklığa veriyor, ancak o modellerin sayısı oldukça az ve fiyatları pahalı. Şimdi isterseniz tam kablosuz kulaklıkların negatif özelliklerine gelelim. Bu bende çok fazla olmadı. Yani çok uzun saatler kullanmadım açıkçası. 5-6 saat boyunca bir kulaklığı kulağımda tutmadım. Yani mutlaka kulak üstü kulaklık da olsa o kadar uzun saatler boyunca kulağınızda tutmanızı tavsiye etmem. Tam kablosuz kulaklıklar biraz daha baş ağrısı ve kulak ağrısı yapma potansiyeli biraz daha yüksek gibi duruyor. Tabii ki burada kulak üstü kulaklıkların da kulak kapsamayan modellerini aldığınız zaman onlarda da bir baskı oluştuğu için onlarda da bir rahatsızlık durumu olabilir. Yine tam kablosuz kulaklıkların bir negatif özelliği de bağlantı sorunları denebilir. İki kulaklık da ayrı ayrı haberleştiği için özellikle ilk çıkan kulaklıklarda sağ kulaklık üzerinden haberleşiyordu ve biraz daha bağlantı sorunları olabiliyordu. Yine senkron sorunu gibi bazı sorunlar tam kablosuz kulaklıklarda daha sık olabiliyor. Yani reset atmanız gerekebiliyor veya farklı işlemler yapmanız gerekebiliyor. Özellikle bu tam kablosuz teknolojisi son 1-2 yılda çok fazla popüler olduğu için ve hızlı bir şekilde geliştiği için, yani 4-5 yıllık telefonlarda tam kablosuz kulaklıklar verimli bir şekilde çalışmıyorlar. Burada uyumsuzluk sorunları arasına bunu da katabiliriz. Yani burada kulak üstü kulaklıklar eski telefonlarla daha sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Tam kablosuz kulaklıkların bir diğer eksi özelliği de belki uzun süre, eğer tek seferde kullanacaksanız kullanım süresi diyebiliriz. Yani çok uzun süre gidenler de var. Yani 15 saat giden tam kablosuz kulaklık da var. O çok istisna bir model, ancak çoğunluğu 4 ile 6 saat arasında gidiyor tam kablosuz kulaklıkların. Ancak kulak üstü kulaklıkların özellikle mesela bu Anker'in Q10 modeli yani 60 saat gibi çok uzun bir kullanım imkanı vaat ediyor tek kullanımda. Genel olarak da 20-25 saatin altına çoğu model düşmüyor. Yani uzun süre kullanım olarak burada kulak üstü kulaklıklar daha avantajlı. Evet, burada tam kablosuz kulaklıkları kapatalım. Şimdi kulak üstü kulaklıkların avantajlarına gelelim. Çift cihaz desteği sayabiliriz. Çoğu kulak üstü kulaklıkta bu özellik bulunurken tam kablosuz kulaklıkların neredeyse %95'inde bu özellik bulunmuyor. Çok istisna modellerde bulunuyor çift cihaz aynı anda bağlanabilme özelliği. Nispeten bu özellik kulak üstü kulaklıklarda daha fazla var. Tabii ki burada yine ses kalitesine gelelim. Büyük sürücüler kullanıldığı için frekans aralığı ve ses kalitesi olarak, bas kalitesi olarak da çok daha iyiler tam kablosuz kulaklıklara göre. Tabii ki tam kablosuz kulaklıklarda da çok iyi modeller bulunuyor, ancak fiyatları çok daha yükseklere çıkabiliyor. Yani benzer fiyattaki tam kablosuz kulaklık ve kulak üstü kulaklığın ses performansını eğer güzel bir model seçtiyseniz burada kulak üstü kulaklık çok daha iyi bir müzik zevki verecektir size.
Bir diğer kulaküstü kulaklıkların artısı ise aktif gürültü engelleme özellikleri diyebilirim. Giriş seviyesinde sayılabilecek Tautronics markasının 85 modelinde bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Hani bunun performansını verebilecek bir tam kablosuz kulaklık oldukça yüksek fiyatlara çıkmanız gerekiyor. Yani aktif gürültü engelleme performansı olarak da daha uygun fiyatlara daha iyi bir performans alabiliyorsunuz kulaküstü kulaklıklarda. Bir arkadaş yorumlarda yazmış kışın sıcak tutar diye. Evet, bu da bir nevi bir artıları denebilir kulaküstü kulaklıkların. Bir diğer artısı da daha dayanıklı olmaları ve daha uzun süre kullanılabilmeleri. Yani batarya performansı olarak da hani 4-5 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Ancak burada tam kablosuz kulaklıklar daha narin cihazlar olduğu için düşürmelere karşı daha hassaslar ve daha kısa süre içerisinde bozulabiliyorlar. Yine bataryaları olarak da benim tahminim yani 3 yıldan fazla bir tam kablosuz kulaklığı kullanmanız epey zor. Tabii ki kullanabilirsiniz. Ancak burada kullanım süreniz epey ciddi manada düşecektir. Yani burada dayanıklılık ve yıl bazında hesaplandığında bence kulaküstü kulaklıklar yine tam kablosuz kulaklıklara göre bir adım öndeler. Burada son bir artı olarak kulaküstü kulaklıkların eğer yumuşak pedli ve geniş pedlerini alırsanız ev içerisinde çok daha konforlu bir şekilde uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz kulaküstü kulaklıklarınızı. Evet, şimdi ise kulaküstü kulaklıkların negatif özelliklerine gelelim. Videonun başında söylediğimiz yine taşıması ve dışarıda dikkat çekme özellikleri tasarım olarak negatif özellikleri denebilir. Genel olarak kulaküstü kulaklıkların. Yine tasarımsal olarak bir eksi özellik sayılabilecek terletme yapabiliyor çoğu model. Özellikle yazın kullandığınız zaman dışarıda. Genel olarak bir toparlayacak olursak çok fazla dışarıda kullanmayacağım, genelde evde kullanacağım diyorsanız bir kulaküstü kulaklık daha iyi bir müzik deneyimi sunabilir size. Özellikle günlük hayatta kullanacağım, dışarıda daha çok kullanırım diyorsanız da burada tam kablosuz bu kulaklık kullanım pratikliği açısından ve taşıma kolaylığı açısından bence çok daha önde kulaküstü kulaklığa göre. Tabii ki bütçe uygunsa iki modeli de birden alıp İkisinin de artılarını birleştirip kullanmanız çok daha iyi olur. Peki sen hangisini alırsın diye soracak olursanız da eğer tek bir seçim hakkım olsaydı ben tam kablosuz kulaklıklardan yana kullanırdım açıkçası. Bu videoda sanki kulaküstü kulaklıkların artıları biraz daha fazlaymış gibi hissettirdi. Ancak bence kullanım pratikliği açısından da tam kablosuz kulaklıkların yeri çok daha ayrı. Mikrofon performansı olarak da oldukça yeterli düzeye çıkabildiler. Yani görüşmelerinizi de rahat bir şekilde yapabilirsiniz tam kablosuz kulaklıklarda. Özellikle bu soru da çok fazla geliyordu. Kulaküstü bir kulaklık mı alayım, tam kablosuz bir kulaklık mı alayım? Bu şekilde bir video hazırlayarak bu kararsız kişilerin de işine yaramıştır umarım bu video. Benim söyleyeceğim artı ve eksi özellikler bunlar da videoda söylemediğim mutlaka kısımlar vardır. Sizin aklınıza gelen kısımları lütfen yorumlar kısmında belirtin. İndirim, fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.